yapay zekadan hiç kullanmayalım demek artık çok da mümkün değil. Fakat sakıncalarını da bilmek gerekiyor. Bir kere biraz önce söyledim. Ya hadi bana şu konuda bir mektup yaz. Bir başvuru mektubu yaz İngilizce dediğimiz zaman muhtemelen batarız. Fakat yayında yapay zeka olmaz kardeşim diye bir şeyi kesip atamıyoruz ne yazık ki. Bu açıdan baktığımız zaman aslında yapay zeka iyi bir şey oluyor. Çünkü hocam geçtiğimiz günlerde sizinle bu yayınları, dergi yayınlarını konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir risk ortaya çıktı sanki. Biz her şeyi o kadar çok yapay zekaya yaptırıyoruz ki araştırmacılar da, bilim insanları da araştırmalarını yaparken, yayınlarını yaparken yapay zekaya çok güveniyorlar. Bu bir risk değil mi? Bu ciddi bir risk. Yapay zekayı dışlamak artık çok mümkün değil. Geçenlerde konuşmasına ben de bizzat şahit oldum Koç Üniversitesi'nde. Daron Acemoğlu demokrasi için bile bir tehdit olacağını açıkça da söyledi, ima da etti. Nedenleriyle de açıkladı gayet bilimsel bir şekilde. O da YouTube'a düştü hemen video. Çok güzel bir konuşma, öneririm. Ama bu tehditin varlığından haberdar olup buna da rağmen de yapay zekadan hiç kullanmayalım demek artık çok da mümkün değil. Gerçekten benim hayatımı da çok kolaylaştırıyor. Yabancı dilime güveniyorum ama yazdığım bir mektubu bir kere de doğrusunu isterseniz ben de herhangi bir yapay zeka platformuna verip bunu bana bir düzelt diyorum. Hiç tahmin etmediğim ufak tefek hatalarımı düzeltiyor ve hatta içerik ile ilgili de bir iki tane öneride bulunuyor. Ha ben o önerileri uygulamam o benim bileceğim iş. Ama zaten o önerileri bulunuyor. Hani hep diyorlar ya emri güzel vereceksin. Prompt lafını kullanıyorlar. O emri güzel vereceksin diye. O emri güzel verince o bana önerilerde bulunuyor. Ben sonra bunu doğrusu demek ki ben de kullanıyorum. Muhtemelen siz de kullanıyorsunuz. Her kim derse ki kullanmıyorum yanlış yapıyor. Yani bu inadın anlamı yok. Fakat sakıncalarını da bilmek gerekiyor. Bir kere biraz önce söyledik. Ya hadi bana şu konuda bir mektup yaz. Bir başvuru mektubu yaz İngilizce dediğimiz zaman muhtemelen batarız. Yani çünkü günah burada yapay zekada da değil. Suç bizde. Yani biz ne istediğimizi, ne anlamda, bizi nasıl kendimize sunacağımız bir mektubu kendimiz bilmiyorsak onu yapay zekanın da bilmesine ihtimal yok. Ben biliyorum ne istediğimi. İstediğim şeye göre bana şu yapıda bir şey ver dediğim zaman o zaman çıkabilir. Bunun sadece mektupta değil artık müzik programları da var. Gerçekten de ıslık çalıp da melodide yaptırtabilirsiniz. Tamamen özgün olmayan bir şey çıkıyor ama kendi bestenizi oraya verip de bunun düzgün bir şey yap deyince şaşırıyorsunuz da. Vay ne kadar güzel olmuş buna göre gidelim falan diyorsunuz. Demek ki içeride de bir şey vermek. Yani prompt dediğiniz şey o sizde olan şey tekrardan. Mesela benim de başıma geldi şöyle bir şey. Ben de sağlık editörlüğü yapıyorum ve bazı yazıları yazmak için yapay zekaya bir takım bilimsel makaleleri bana referans olarak göstermesini istiyorum. Bana nokta atışı makaleler gösteriyor ama ben o makaleyi DOI numarasına arattığımda bulamıyorum. Bulamıyorsunuz. Bu çok sakıncalı bir şey. Gerçekten hani buradan duyurmak da gerekiyor. Genç arkadaşları da duyurmak gerekiyor. Çünkü şöyle oluyor. Hadi bana şu konuda bir makale yaz deniyor. Makale şahane. Altında da referansı, akademik makale yaz dediği için referanslarıyla da çıkıyor. Hatta şeyi bile yazabilirsiniz. Bu referansların listelenmesi farklı dergilerde farklı şekildedir. İşte bana bunu British Journal Anesthesia'nın referans listesine göre yaz da deyip ya da ne bileyim Anesthesia Analgesia'nın referans listesine, referanslama kriterlerine göre yaz da diyebilirsiniz. O yazıyor onları. Eskaza gönderirseniz son derece mahcup olursunuz. Benzer bir şey benim de başıma geldi. Evet, referansları çok güzel bir şekilde veriyor. Zaten akademik bir yazı yaz dediğimiz zaman referans listesini de veriyor ve referans listesini göndermek istediğiniz derginin referanslama kriterlerine göre de sıralıyor. Ama başıma gelen şey şöyle bir şeydi. Bir genç arkadaşım bir dergiye göndermek üzere hazırladığı yazıyı yani bir kere de sen okur musun diye bana verdi. Ben de bakarken bir cümleyi çok beğendim. Referansı da var. Referansa baktım. Ben böyle bir yayını tanımıyorum.
Tabii öyle bir iddiada bulunacak halimiz yok. Ben zaten nasıl olur da ben bilmiyorum bu yayını, öyle bir şey yok tabii. Bir sürü yayını bilmiyoruz. Binlerce yazı çıkıyor. Ama ya çok ilginç bir yazıymış. Ya ben şunu da aslında bir okuyayım dedim. Tam sizin dediğiniz gibi. Bir baktım öyle bir yazı yok. Yani atıyorum Anestezi Analjezi olsun. Çok saygın dergilerimizden bir tanesidir. Anestezi Analjezi 2023 yılı yayını. Sayı 23, sayfa bilmem kaç. Zaten 2023'te sayı 23 yok. 2023'teki sayılar işte 65'ten başlıyor, 77'de bitiyor. Sayı 23 daha çok gerilerde bir yerlerde kalmış. Öyle bir sayfa yok, öyle bir yazar yok, öyle bir referans yok. Sonra soruyorsunuz, ya kardeşim sevgili yapay zeka, sen bana böyle bir referans verdin ama böyle bir referans yok. Özür diliyor sizden, biliyorsunuz. Evet haklısın, ben yanılmışım. Çok fazla şey olduğu zaman karıştırdım falan filan. Küfür de edemiyorsun yapay zekaya. Ama bu size tabii çok pahalıya mal olabilir. Yani biz bunu yakalamasaydık, o referans listesinin tamamen yanlış olduğunu yakalamasaydık, genç arkadaşım için çok büyük bir sıkıntı olacaktı. Bu gönderecekti. Dalga mı geçiyorsun bizle diye bir geri dönecekti. Ve dergiler, her iki saygın dergiler kolay bir şekilde insanı kara listeye alırlar. Yani siz bizi olmayan referanslarla, o zaman yayının bütün güvenilirliği ortadan kalkıyor çünkü. Yani öyle bir reddeder ki bir sonraki gönderdiğinizde ya sen bize böyle bir şey yazı da göndermiştin. Bizim bunu çok ciddi bir şekilde denetlememiz gerekir diye mahcup ederler insanı en azından. Ya da tamamen kara listeye de alabilirler. Böyle uygulamaları vardır. Çok Tamamen da haksız da değil. Akademik kariyeri bitirebilecek bir şey yani. En azından çok zora sokabilecek bir şey gerçekten. Yani bu yayınla ilgili işte videomuzu bitirmiştik. Hani her şey olabilirsin ama rezil olamazsın Türkiye'de. Yani Türkiye'de rezil olmama ihtimaliniz olabilir ama eşinizi çok zora sokar gerçekten de. Bir de tersinden düşünelim. Farz edelim ben yapay zeka ile bir makale yazdım. Bu sizin gözünüzden de geçti, benim üstlerimin gözünden de geçti. Bu o yayına da geldi ve o yayında bir şekilde bunu sorgulamadı, kabul etti. Bu da mümkün olabilir mi? Bu daha da büyük bir risk değil mi? Çok korkunç tabii. Olabiliyor. Zaten böyle şeyler de bazen oluyor. Bazı retraksiyon nedenleri de bu. Yani 3 sene önce biz böyle bir şey çıkartmıştık. Ama şu nedenle bu yazının güvenilir olmadığının farkına vardık diye 3 sene sonra tamamen atabilirler. Tabii yapay zeka nispeten yeni bir şey olduğu için 3 sene önceki böyle bir yazının retraksiyon nedenleri arasında yapay zeka yer almıyor. Farklı nedenler var. Hani o hastanede böyle bir çalışmanın yapılamaz olması, bunlardan konuşmuştuk. Yani 4 tane ameliyathaneniz var, binlerce hastayla yayın yapıyorsun. Sonuçların çok anlamlı çıkması için manipüle edildiğinin çok belli olması gibi şeyler falan. Bunların arasında 3 sene sonra yazının beyan edilmediği halde yapay zeka yanlışlıklarıyla dolu olduğu ortaya çıktı diye retrakte edilir. Burada ama şunu bildirmek gerekiyor. Artık dergilerde tekrar söyleyelim. Yayında yapay zeka olmaz kardeşim diye bir şeyi kesip atamıyoruz ne yazık ki. Şimdi editörler kurulunda olduğum, daha nispeten karar verici seviyelerinde de olduğum dergilerde de bu da tartışılıyor. Mesela şu özgürlük tanınabiliyor yazarlara. Evet ben bunu hazırlarken yapay zekadan şu şekillerde fayda gördüm diyerek bunu beyan ederseniz ve bu beyan kabul edilir şeyleri beyan ederseniz, yani demiyorum ki bana olduğu gibi yaz, o zaman bu kabul oluyor. Bu da zaten yazıda da altta geçiyor, yani yazı yapay zeka ile düzeltilmiştir diye. Bu açıdan baktığımız zaman aslında yapay zeka iyi bir şey oluyor. Çünkü eşitleyici bir şey oluyor. Yani en çok yabancı dili iyi olan insanlar bile doğal olarak İngilizceye, kendi ana dili İngilizce olan insanlar kadar hakim değil. Yani ifade etmek istediğiniz şeyleri bir İngiliz ya da bir Amerikalı gibi ne kadar iyi olursa olsun İngilizceniz, tam da onlar gibi ifade edemeyebiliyorsunuz. O kadar güçlü bir şekilde ifade edemeyebiliyorsunuz. Eğer yapay zeka sizin ifadenizi bu ana dili İngilizce olan insanlara yakınlaştıracaksa, o zaman bu şekilde ben kullandım. Yani içeriğimi verdim yapay zekaya, bunu düzelt dedim.
O da düzeltir, ben size düzeltilmiş halini gönderiyorum diye bunu söylediğiniz zaman bu kabul oluyor genellikle. Olması da iyi bir şey. Natif İngilizce konuşanlarla yabancı dil İngilizce konuşanlar arasındaki haksız rekabeti de önlüyor. Düşünsenize bir gün bir makale çıkıyor karşınıza. İşte bundan birkaç ay önce Barbasit'in makalesi gibi çok gündeme geldiği için onu örnek veriyorum. Dünyada olay yaratıyor. Ancak sonrasında anlaşılıyor ki 3 sene sonra diyelim bu makale sahte ya da yapay zekanın referanslarıyla oluşturulan bir şey. Ama o geçen sürede işte alınan ödemeler, araştırmaya yapılan yatırımlar. Tabii. Daha da kötüsü şu. Çünkü o gerçek bir yayın. O yayını refere ederek, o yayını baz alarak. Yani ben şimdi o yazıyı okudum. O yazı diyor ki işte yaz günlerinde eskiden hep açık renk giymek daha hayırlı, daha iyi olur diyordu ama biz çalışmamızı yaptık ki aslında kahverengi giymek daha iyidir diyor ve saygın bir dergide yayınlanmış, altında da referanslar var yaptığı çalışmayı. Şimdi ben bunu baz alarak kahverenginin çeşitli tonları arasında ya da kahverengiyle laciverti, ikisi de koyu renk olsun, karşılaştıran bir çalışma yaptım diyelim. Yaz aylarında hangisi acaba daha iyidir diye. Ya kahverengi battı zaten. Şimdi benim çalışma aslında iyi bir çalışma. Çünkü yani baz aldığım, site ettiğim çalışmanın üstüne bir şey koyarak yaptığım bir çalışma. Ama site ettiğim çalışma zaten yanlış olduğu zaman o iş orada batmış oluyor zaten. Çalışma oradan gidiyor. Yani retrakte edilmiş çalışmayı site ettiğim için sırf benim çalışmada batabilir. Korkunç bir şey.